Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Bir Dünya'nda bir programında daha tekrar birlikteyiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumları içeren bu arkadaşlar, IMF'den gelen 15 Ekim tarihli çok önemli bir açıklama. IMF'nin resmi web sayfasına IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın bir konuşması konuldu arkadaşlar. Bu konuşmada da Kristalina Georgieva A New Bretton Woods Moment, yani yeni bir Bretton Woods zamanı dedi. Ne demek bu Bretton Woods? Bretton Woods çok önemlidir arkadaşlar. Bretton Woods Amerika'da bir yer ismi. Burada toplanan bir konferans vardı 1944 yılında. İkinci Dünya Harbi sonrasında nasıl bir uluslararası para düzeni kurulacağı kararlaştırıldı arkadaşlar. Galip ülkeler, müttefikler tarafından. Burada alınan kararlar o zamana kadar dünyanın rezerv para birimi olarak kabul edilen İngiliz pound'u sterlini yerine artık Amerikan dolarının resmen dünyanın rezerv para birimi olduğunu adeta ilan etti ve çok önemli kurumlar kuruldu. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu yani IMF İngilizce kısaltılmış adıyla ve uluslararası para düzeni yeniden şekillendirildi. İşte burası da Washington Dağı Oteli, Bretton Woods kasabasında konferansın gerçekleştirildiği yer arkadaşlar. Şimdi IMF Başkanı Kristalina Georgieva evet bir Bretton Woods söylemi ortaya atıyor bu konuşmasında, fakat yani yeniden uluslararası para sistemini bir konferansla, bir anlaşmayla organize etmeliyiz demek olan bu büyük açıklamanın, bu büyük başlığın arkasında adeta dağ fare doğuruyor. Hiçbir ayrıntı yok. Yani bu yeni anlaşma neden lazım? IMF'nin burada ne gibi bir faktörü olacak? Nasıl bir anlaşma olacak? Hiçbir şey yok. İşte böyle kız kardeşlik, erkek kardeşlik, kardeşlik vurgusu falan gibi süslü laflar var. Sadece borçlar konusunda 2020 kriziyle beraber daha da artan hükümet borçları ve özel sektör borçları hakkında ödeme kolaylıkları getirilmesi gerektiği, bu konuda koordinasyon sağlanması gerektiği, yeniden yapılandırma yapılması gerektiği falan gibi aslında Bretton Woods'la çok da aynı çerçevede olmayan bazı sözler var. Bu adeta birilerine bir işaret şeklinde yapılmış bir açıklama. Dolar sisteminin sonuna doğru gidiyoruz. Ben bunu söylediğimde seneler önce, yani 2013 yılında kitabımı yazdığımda, daha sonra 2015-16 gibi bunu çeşitli medya organlarında, Twitter'da dile getirdiğimde güya uzmanlar o zaman bana ateş püskürmüşlerdi. Amerikan dolarına bir şey olur mu canım falan filan diye. Daha geçen seneye kadar Amerikan dolarının yerinin sorgulanamayacağı söyleniyordu. Hadi buyurun bakalım, yeni bir Bretton Woods anı geldi, zamanı geldi diyen IMF başkanına ne diyeceksiniz? IMF ve uluslararası sermaye doların zemin kaybettiğini görüyor. Bakın şuradaki grafikte son dönemde uluslararası merkez bankalarında döviz rezervlerinde doların nasıl gerilediğini görüyoruz. Euro artış yapıyor ve Çin para birimi Yuan ya da Renminbi artış yapıyor. Japonya'nın de düşüş var. Bu sadece 2020'nin ikinci çeyreğini ifade eden bir grafik. Genel olarak yıllar itibariyle 2014'ten itibaren baktığımızda da görüyorsunuz Amerikan dolarının rezervler içindeki payı %66'lardan 61'lere doğru inmiş. Bu arada Euro'nun payı artmış. Amerikan dolarının başka kendisi gibi hiçbir şeye dayanmayan, sadece devlet iradesine dayanan, yani 1971'den itibaren arkasında hiçbir şekilde altın olmayan para birimlerine karşı değeri gördüğünüz gibi artıyormuş gibi görünse de gerçek bir değer olan altına karşı değeri özellikle 2018 yılı sonundan itibaren son derece aşağı doğru gidiyor. Ve şimdiye kadar ben hep söylerken yine itiraz ediliyordu. İşte Fed'in ve diğer merkez bankalarının bu gidişte sonsuza kadar para basacaklarını ve mutlaka sonuçta bunun bir hiper enflasyon ortamına doğru, çok yüksek enflasyon ortamına doğru dünyayı götüreceğine dair. Bakın Federal Reserve Fed Başkan Yardımcısı Randall Quarles ne demiş? Sonsuza kadar aslında Fed'in QE yapacağını, yani para basabileceğini itiraf etmiş. Bu da Bloomberg'un bir haberi.
Peki Bretton Woods açıklaması IMF'nin durup dururken ne anlama geliyor? Twitter'da meşhur fon yöneticisi, eskiden Goldman Sachs'ta da çalışmış Raoul Pal bu konuyu 18 Ekim'de yani açıklamadan 3 gün sonra ele almış ve Twitter'da geniş bir bu konuda flood yapmış. Yeni anlaşmanın nasıl bir şey olacağına dair ipuçlarının İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney tarafından yapılan başka bir konuşmada detaylı bir şekilde verildiğini ifade etmiş. Bu konuşmada 23 Ağustos 2019'da yani geçen sene yapılan Jackson Hole toplantılarında yapılmış bir konuşma. Burada Carney yeni bir finansal sisteme ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bugünkü uluslararası para ve finans sisteminin ne gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor ve bunların nasıl çözülebileceğini ifade etmek için çok geniş bir konuşma yapıyor. Tam 23 sayfa. Burada sonlara doğru neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Orta vadede önce Türkiye gibi onların deyimiyle gelişmekte olan ülkelerin yapması gerekenlerden bahsediyor. Diyor ki merkez bankaları daha bağımsız olmalı. Bankalar kuvvetlendirilmeli, yerli sermaye piyasaları derinleştirilmeli ki böylece dolara olan bağımlılık azaltılsın ve aşırı kredi büyümesini engelleyecek önlemler alınmalı. Burada dünya para sistemini değiştirecek temel nitelikte bir şey görmüyoruz. Burada genel olarak aslında demek istediği şey dünyanın özellikle de bu gelişmekte olan ülkelerin dolar bağımlılığı azaltılmalı. Çünkü dolardaki değişimler bu ülkeleri çok ciddi şekilde etkiliyor ve onların etkilenmesi dünyanın finansal istikrarını da etkiliyor. Ve bütün bunların üzerine IMF bir denetim organı olarak çok daha fazla yer almalı diyor. Burada IMF'nin rolünün artırılması gerektiğini vurgu yapıyor. Ve uzun vadede changing the game yani oyunun kurallarını değiştirmeliyiz diyor. Burada açık açık doların yerini renminbi yani Çin para birimine bırakacağını fakat buna daha vakit olduğunu, bu geçiş döneminde ise yapılması gerekenleri anlatıyor ve burada çok ilginç bir önerisi var. Bir yeni para birimi oluşturulmalı diyor ve bu Libra'ya benzemeli. Yani bizim daha önceki bölümlerde de tartıştığımız bu Facebook'un ortaya attığı kripto para projesine benzemeli. Yani bir kripto para olmalı ve Libra gibi bir kripto para olmalı. Buna genel olarak Synthetic Hegemonic Currency, sentetik hegemonya para birimi, SHC kısaltmasıyla, İngilizce kısaltmasıyla adını vermiş. Burada planladığı şey şu, tıpkı Libra gibi bir sepet para birimi olacak bu. İçinde bugünkü büyük para birimlerinden sepet yapılacak. İşte dolar, euro, Çin yuanı, Japon yeni, İngiliz sterlini ve benzeri. Böylece ne olacak? Dünya sadece dolara değil bütün bu para birimlerine rezerv para muamelesi yapacak şeklinde anlatıyor. Şimdi bu çok ilginç. Yani Bretton Woods yeniden bir anlaşma yapalım derken şunu söylüyor. Sadece doların değil diğer para birimlerinin de sepetin içine dahil olduğu yeni bir para birimi kuralım. Hayda, şimdi doların yerine yepyeni bir para birimini hemen kuralım deyince akla hemen ne geliyor? Bu meşhur 1988'de The Economist dergisinde yani meşhur Rothschild ailesinin kontrolünde olan bu dergide yayınlanan şu kapak geliyor. Ve biz yine Dünyanın Haberi 121. bölümde IMF ve Dünya Ekonomik Forumu dolara reset atmaya geliyor diye daha o zaman bu planın ayrıntılarını aslında vermiştik. O zaman bu plandan bahsetmemizin sebebi Dünya Ekonomik Forumu'nun durup dururken The Great Reset diye bir konsept ortaya atmış olmasından kaynaklanıyordu. Yani CVD-19 bahane edilerek dünyaya reset atılacak. Tabi bu reset atılırken parasal bir reset de atılacak demiştik. Ve IMF de o zaman hemen bu söylemi benimsemişti. The Great Reset ve orada STR'ın zamanı geldi diye Jose Antonio Acampo tarafından yazılmış bir yazıdan da bahsetmiştik. Eski IMF'de de çalışmış olan bir ünlü Kolombiyalı ekonomist. SDR nedir? IMF'nin para birimi ve tıpkı Libra gibi bu da bir sepet para birimidir arkadaşlar. Büyük dünya ülkelerinin para birimlerinin bir sepeti. Yani İngiliz Merkez Bankası Başkanı Carney aslında burada Synthetic Hegemonic Currency derken işte bu IMF'nin SDR'sinin blockchain üzerine konulmasından başka bir şeyi anlatmıyor. Keza Financial Times'ta 2019 Nisan ayında çıkan bir habere göre IMF ve Dünya Bankası zaten Learning Coin isimli bir kripto para üzerinde denemelerini çoktan başlatmışlardı. Yani bu haber Nisan 2019'da çıktığına göre ki o zamanki IMF Başkanı
Christine Lagarde 2017'de de bunun sinyalini vermişti. Bu para birimi 2018'de devreye girdi. Learning Coin 2018'de devreye girdi demektir arkadaşlar. Bu durumda da bize neyi gösteriyor? Bu meşhur kapakta 2018'de bahsedilen para birimini siz hep yıllardır yine güya uzmanlar tarafından çok bir şey biliyorlarmış gibi Bitcoin olarak dinlediniz. İşte bu grafik gibi yüzlerce grafik gördünüz. İşte bu kapakta anlatılan 1988'de 2018'de çıkacağı söylenilen bu zincir, coin, blockchain ve coin Bitcoin'dir diye size anlatıp durdular. Halbuki 2018'de devreye giren işte bu IMF Dünya Bankası Learning Coin isimli kripto paradır arkadaşlar ve bunun dayanacağı para SDR'dir, yani bir sepet para birimidir ve onun da anlatımını bize İngiltere Merkez Bankası Başkanı geçen sene Synthetic Hegemonic Currency olarak zaten yapmıştır. Ben geçmişte de bu konularda yazılar yazmıştım. Bitcoin'in asla bu uluslararası finans sermaye çevreleri tarafından dünyaya dayatılacak olan kripto para olamayacağını, çünkü Bitcoin'in sınırlı bir para olduğunu, bunun da asla dünya finans baronlarının işine gelmeyeceğini, onların her zaman sınırsız para isteyeceğini, yani IMF'nin SDR'si gibi ya da burada Synthetic Hegemonic Currency ya da dolar gibi, bugünkü sınırsız basılan dolar gibi bir para birimi isteyeceklerini belirtmiştim. Ve çok nadir olarak bu The Economist'in kapağını Ripple ya da Libra olarak yorumlayan, işte bakın bu Libra, Facebook'un parasının sembolü, isimler aslında haklıydılar. Çünkü bu kripto paralar arkadaşlar Bitcoin gibi desantralize, yani merkezi bir kontrolü olmayan para birimleri değil, aksine merkezde bir vakıf tarafından, bir şirket tarafından kontrol edilen, tamamen kontrol altında olan, istenildiği gibi arz miktarları değiştirilebilecek olan, yani bugün sınırlı olduklarını iddia etseler bile yarın anında sınırsıza geçebilecek olan para birimleridir. Ve gördüğünüz gibi İngiltere Merkez Bankası Başkanı da açıkça kendilerinin Libra'yı örnek aldıklarını ifade etmiş. Ron Paul'un çalışmasına tekrar dönecek olursak, burada Ron Paul diyor ki yakında bütün merkez bankalarının bu şekilde dijital para, yani kripto para çıkardığını göreceğiz. Amerika'da da zaten şu anda Bitcoin dahil bütün kripto varlıkların bankacılık sistemine girmesiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Zaten Almanya'da ve başka ülkelerde, İngiltere'de bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunun arkasından merkez bankaları dijital paraları dünya sistemine hakim olacak ve bunlara dayalı olarak bir ortak para birimi, muhtemelen IMF'nin SDR'sine dayalı SDR Coin ya da IMF Coin gibi bir yeni rezerv para birimi çıkacak. Bunun da faydası ne olacak? Bu artık programlanabilir bir para olacak. Yani merkez bankaları istedikleri anda doğrudan vatandaşlara para gönderebilecekler. Yani hükümetlerin para göndermesine ihtiyaç olmayacak vatandaşlara maliye politikalarıyla. Bugün merkez bankaları sadece bankalara para gönderebiliyorlar. Bankacılık sistemine rezerv aktarabiliyorlar. Doğrudan dijital paralarla vatandaşlara da para aktarabilecekler diyor. Ve tabii İstedikleri vatandaş grubuna, mesela sadece atıyorum market sahiplerine, sadece küçük esnaflara ya da sadece büyük sanayicilere, istedikleri gruba, istedikleri davranışı gösteren gruba para aktarabilecekler veya tam tersine cezalandırabilecekler, negatif faiz uygulayacaklar vesaire. Fakat ben şunu diyorum eskiden beri, bunlar aslında günümüzün klasik merkezi dijital teknolojileriyle de yapılabilecek şeyler. Yani bunlar için kripto, dijital bir para ille de çıkartılması şart değil. Ron Paul bu konuyu açıklamakta eksik kalıyor. Burada önemli olan nedir? Kripto olarak bu para birimleri neden dizayn ediliyor? Buna en çok karşı çıkacak olan elbette Amerikan dolarını bu yeni gelen sistem baskılayacağı için Amerikan dolarının sahipleri, yani milliyetçi Amerikalılar. Milliyetçi Amerikalılar buna karşı çıkacaktır ve doların geri plana itilmesini öneren bu tip sistemleri engellemek için bugün İran'a yaptıkları ya da Rusya'ya yaptıkları gibi ambargo silahını hemen çekeceklerdir ve bu teşebbüse kalkışan ülkeleri SWIFT'ten vesaire atmaya kalkacaklardır. Blockchain teknolojisi olduğunda ise Amerikan merkezi devleti bunları engelleyemez. İşte bu yüzden blockchain teknolojisi üzerinde özellikle duruyorlar bu yeni girişimi ortaya atanlar. Bu da Amerika'daki şu anda önümüzde olan seçimleri zaten hayati bir konuma getiriyor. O yüzden seçimler bu kadar sert geçecek arkadaşlar. Trump yerinde kalırsa bu planın uygulanması, bu işte büyük reset ya da IMF'nin yeni Bretton Woods planlarının uygulanması mümkün olmaz. Ama Trump yerine
küreselcilerle daha uyumlu bir yönetim tekrar iş başına gelirse Biden ya da Kamala Harris etrafında bu planları uygulamak belki çok daha kolay olur diye düşünüyorlar en azından. O yüzden şu anda Trump'a karşı askeri müdahale dahil bütün seçenekler masada ve biz bunları Dünyanın Haberi 153. bölümde ve 155. bölümde ayrıntısıyla tartıştık. Nasıl Amerika'da bir darbe teşebbüsü, bir darbe zemini Trump'a karşı oluşturuluyor. Hatta gerçek ufak çaplı bir darbe teşebbüsü Michigan eyaletinde nasıl son anda engellendi, bunların hepsini görmüştük. Ne yaparlarsa yapsınlar Amerika'da bu hareketi, yani bu ulusalcı, daha korumacı Amerika hareketini, doları korumayı amaçlayan, hatta doları ileride altına bağlamayı amaçlayan bu hareketi durdurmaları bence mümkün değil. Trump'ın eski danışmanlarından, yakın isimlerinden, sonradan kavga ettiler zannediyorum, Steve Bannon son yaptığı açıklamada Trump'ın bu seçimi kaybetse bile 2024'te yine aday olacağını söylüyor ki bu seçimi kaybedeceğini de düşünmediğini söylüyor. Steve Bannon Trump'ın da 2016'daki kampanyasının CEO'suydu. Seçimlerin yüksek mahkemeye, hatta Temsilciler Meclisi'ne Ocak ayında gideceğini söylüyor. Bence de bu seçimler o seçim akşamı bitmeyecek arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Bank of America tarafından gerçekleştirilen fon yöneticileri araştırmasında da fon yöneticilerinin %60'dan fazlası o akşam seçimin bitmeyeceğine inanıyorlar arkadaşlar. Bu da tabii bizi yine piyasalara ve bu piyasalardaki risklere getiriyor. Piyasalarda hala seçim, CVD-19'un ikinci dalgası ve Fed'in para basmayı durdurması, yavaşlatması nedeniyle büyük risk görüyorum ve o yüzden portföyümde %50'den fazla dolar tutuyorum. Tabii Türkiye'deki faiz artışları veya başka sebeplerle Türk lirası bir miktar kuvvetleniyor şu anda. Bu kuvvetlenme de benim için sıkıntı değil. Ben Türkiye'de enflasyon olmamasını istiyorum zaten. O açıdan dolar pozisyonumu fazla değiştirmedim. Fakat elime geçen yeni paraları şu anda dolara çevirmedim ve bu da portföyümde küçük bir TL varlığı da oluşmasına neden oldu. Muhtemelen Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gelecek çünkü. Piyasadaki risk devam ediyor. Önemli bir stratejist Mike Wilson, Morgan Stanley Amerikan hisse piyasaları baş stratejisti ki Eylül ayında hisselerde düşüş olacağını da tahmin etmişti. Şu anda diyor ki S&P 500 endeksinde %10 bir gerileme olabilir. Bizim bahsettiğimiz risklerden dolayı. Bunu da şöyle bir uzun vadeli grafikle açıklamış. 1987'den beri devam eden bir trend çizgisi var. Bu trend çizgisini gördüğünüz gibi S&P 500 aşamadı. 2 defa burayı denedi son günlerde fakat burayı aşamadı. Ve daha yakından baktığımızda ortaya çıkan tablonun da Wilson yakın dönemde S&P 500'de en az %10 düşüş şeklinde karşımıza çıkacağını söylemiş. Ben kesin olarak böyle bir şey olacağını söylemiyorum. Baştan beri bunu risk olarak var olduğunu sadece söylüyorum. Ve buna karşı da portföyümü bu şekilde dizayn ettiğimi belirtiyorum. 18 Ekim'de Amerika'da büyük salgının kontrolünden sorumlu olan Dr. Fauci, bu salgının 102 yıldır görülmeyen, yani 1918 İspanyol sağlık olayından beri görülmeyen bir vaka olduğunu ve tarihi boyutlarda olduğunu ifade etmeyi tekrar gerekli görmüş ve yani adeta halkını ve yönetimini uyarmış ama ne dünyada ne Amerika'da kimsenin kendisini tam olarak dinlediğini söyleyemeyiz. Vaka sayılarında önemli şekilde artışlar olmasına rağmen henüz hala gerekli tedbirler alınmıyor ve bu da bir risk olarak karşımızda duruyor. Tek sevindirici gelişme var. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısında, oranında düşüş var. Özellikle Avrupa'da. Fakat Güney Amerika ve başka daha az gelire sahip ülkelerde bu düşüşü göremiyoruz. Bu da başka bir risk faktörü. Bir diğer risk, yani seçim ve CVD-19'dan sonra bir diğer risk piyasalara yeni nakit girişinin olmayışı. Amerika'da bu mali yardım paketi, hükümet tarafından verilmesi istenen yardım paketi bir türlü geçmedi. Muhtemelen bu akşam da geçmeyecek ki demokratlar bu akşam son akşam olduğunu söylemişlerdi. Ve Fed'in para basmasında da QE'sinde de bakın şurada görüyorsunuz çok hafif bir yeni artış var fakat bunun etkisini görmüyoruz. Bizim yaz boyunca büyük borsada altın, gümüş ve bitcoin'de yükselme görmemizin sebebi şu büyük parasal artıştı. Onun gibi bir parasal artış gecikirse borsaların özellikle aşağı doğru gitme riski hala var. Ve bu da bize 1929 krizini anımsatan bir tablo çizebilir. Gördüğünüz gibi bakın burada grafikte 1929 krizi kırmızı
çizgi Dov endeksini gösteriyor. Mavi de 2020 krizindeki seyri gösteriyor. Hala 1929'u tekrar edebilecek bir yapının içerisinde olduğumuzu, bunu hala kırmadığımızı görüyoruz. Arkadaşlar, henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun ve abonelik işaretinin yanındaki şu zil işaretini tıklayıp bildirimleri açın.